12. dersimize de hoş geldiniz. Şimdi Introduction bölümünün ikinci kısmına bakacağız bugün. Tekrar bir hatırlayacak olursak Introduction bölümüne geliyoruz sona doğru. Geçen derste Introduction bölümünde yer alan çalışmanın bağlamı ile çözülmesi gereken sorun, alın yazındaki yer bulan çözümleri, yani daha önce yapılan çalışmaları ve bu çalışmaların sınırlılıklarını değindik. Yani bir önceki dersinde sonunda biz bir araştırma boşluğu oluşturduk orada. Şimdi bu derste buradan devam edeceğiz. Mevcut çalışmamızın amacı, alana olan olası katkısı, yani significance of the study dediğimiz kısım ve son olarak araştırma sorularını oluşturmasını değineceğiz. Şimdi örneklere geçmeden daha önceki derste o introduction bir örnek bölüm verdim. Onunla incelemeye devam edeceğiz. Ama şey diye düşünebiliriz burada. Bir çalışmanın amacı belirlerken bir genel amacı olabilir burada. Yani burada en basit yönden this study aims to. Yani the aim of this study is to diyebilirsin ama this study aims to sizi daha nasıl da ekonomik bir sözcük kullanımı sağlar. Ondan sonra ne aim yapıyorsunuz? What do you aim to do? Explore. Yani exploratory study ise explore yapıyorsunuz. Yani burada amacı mutlaka hangi fiil kullanacaksınız burada, hangi eylem kullanacaksınız? Mutlaka sizin konunuzla bağlantı gitmesi gerekiyor. Sizin başlığınızla, sizin araştırma sorularınızda. Yani sizin çalışmanız exploratory, keşfedici mi acaba? Determine whether, yani bir şeyin incelemeye çalışacak. To understand better, bir konu üzerinde daha çok bilgi katmak mı? Evaluate the effectiveness of, yani burada bir deneysel bir çalışma olabilir. To assess the feasibility of, yine de bir deneysel bir çalışma olabilir burada. Gain deeper insight to. Bu çok bana qualitative çalışma çağırıyor, değil mi? Deep insight into, yani daha derinlemesi inmeye çalışıyoruz. O zaman böyle bir qualitative research onu için kullanabiliriz. Examine the relationship. O zaman burada bir correlational study var, değil mi? Examine the relationship. Identify the predictors of. Burada bir regression çalışması var burada. Yani bizim buradaki bir genel bir amaç oluşturacağız burada ve mutlaka seçtiğimiz kelime, seçtiğimiz fiil burada mutlaka örtüşecek research question'larla ve dolayısıyla kullanacağımız ve kullandığımız istatistiksel test varsa. Bir literatürdeki boşluğuna yönelik bir amacı, daha spesifik bir amaç belirleyebiliriz burada. O da nasıl oluyor? The current study aimed to address, şimdi bir boşluk, bir sınırlılık, bir eksiklik tespit ettiysek bizim çalışmamızda bunun boşluğuna katkısı, yani doldurmaya katkısı sağlamak oluyor. Şimdi ne address yapacağız? The current study aimed to address these questions, limitations, problems, gaps, issues. Yani buradaki sorunsallar, önceki yapılan çalışmaların eksiklikleri ya da çelişkiliği ya da ne varsa orada biz burada bir spesifik bir amacımızı belirtiyoruz. Ondan sonra nasıl cevaplayacağız burada? Using ya da by, through the use of. By, again, by burada gördüğünüz gibi en çok popüler, frequent bir şekilde kullanılan bir kalıp ve aynı zamanda çok ekonomik, hani sözcük sayısı açısından through the use of uzun, yani gereksiz bir yerde 3 tane daha kelime kullanıyorsunuz. Ama tabii ki kelime sıkıntısı yoksa kullanılabilir.
Yani böyle by'dan sonra bir gerund, bir isim fiil olacak burada. By using, by reviewing, by interviewing, by neyse. Tamam mı? O zaman böyle bir literatürdeki boşluğuna yönelik bir amaç belirledik burada. Şimdi bir örneklere bir bakalım. Şimdi bu kısmı bir önceki derste okuduğumuz introduction bölümden geliyor. Amaç cümlesi, amaç kısmı. E, Her zamanki gibi bir dakika videolarınızı durdurun. Tekrar bir okuyun. Daha dil kalıplarına bakacağız bu şekilde. Evet. Şimdi önce bir kuş bakışı bakalım burada. Neyle başlıyor? It's crucial. Okay, yani bir önemini vurguluyoruz sürekli. Crucial çok kullanışlı bir kelime. Şimdi hemen burada gözümüz şey görüyor burada değil mi? The current study. Ha, anlıyoruz ki burada tamam mevcut konuya geldik burada. Değil mi? Yani biz ne amaçlıyoruz burada? Burada geçmiş zaman kullanmaya tercih etmiş. O şekilde hani biz yaptık şimdi rapor ediyoruz diye. Eee, Geniş zamanda kullanılabilir. The current study examines. O da olabilir. O da bir sıkıntı yok. Ama burada bir genel amaç belirlenmiş. The current study examined the effects of. Değil mi? Dedik o zaman bu deneysel bir çalışma. Değil mi? Efekt varsa mutlaka bir deneysel çalışma oluyor. Onunla örtüşecek. The effects of cooperative and competitive classroom settings on bir şey. O zaman the effects of buradaki iki tane şey var burada. Bağımsız değişken. The effect of these on the development of monitoring accuracy and performance. Yani buradaki şey var burada. Bağımlı değişken var burada. The effects of something on something else. Değil mi? Şimdi genel amacı o. Şimdi while recognizing, şimdi burada şey diyor. While recognizing that there exists a large body of work, değil mi bu bir kalıp, daha önce gördüğümüz bir kalıp bir önceki derste. There exists, there is diyebilirsiniz. While recognizing that there is a large body, there exists a large body related to how competitive and cooperative instructional processes impact ve affect. Onlar da eş anlamlı kelimelerdi değil mi? Yani burada yine de birçok deneysel çalışmalar yapıldığını onu biliyoruz. Aha. Ama burada vurguladığım kısım there is a void in the literature. Yani there is a gap in the literature diyor burada to account for the impact of social settings on the development of monitoring accuracy. Yani buradaki boşluğu yani biliyoruz çok çalışmalar yapıldı ama halen bir boşluk var. Buradaki dikkatimiz literatürdeki boşluğunu çekiyor. There is a void. Ondan sonra thus okay. Monitoring yani burada spesifik amacımız belirliyoruz burada. Thus monitoring training under varied social context was designed and implemented to examine an infinitive of purpose burada. To examine. Ne yapıldı? Why? Neden? Amaç ne? To examine the intersection between social interaction, metacognitive monitoring and reading comprehension in a classroom environment. Buradaki spesifik amaç spesifik amaç cümlesi çok yoğun aslında değil mi? Her şey var burada. Monitoring training under social context. Burada bir şey var, bir eğitim açıklanıyor burada. Was designed and implemented. Yani hem tasarlandı hem uygulandı. Okay, why? To examine. Okay, the intersection yani social interaction, metacognitive monitoring, reading comprehension bu arasındaki bu değişkenlerin arasındaki nasıl diyelim arayüz mü diyelim kesiştiği yer.
In a classroom environment, bu bizim önem olan, yani daha önce çok laboratuvar çalışmalar oldu. Bizim önemli olan classroom'da. Yani çok spesifik bir amaç var burada. Ve bundan sonra amaç çok net bir şekilde belirledikten sonra biz şey bekliyoruz. Hani orada sorular nedir o zaman? Yani amacımız çok net burada. Değil mi? Bu bizi şey açıyor şimdi, araştırma sorularına yol açıyor burada. Şimdi araştırma sorularına gelirken şey bakıyoruz. Bazı dergiler araştırma soruları şeklinde, bazıları ise hipotez olarak belirtmenizi isterler. Tabii ki araştırma sorusu adı üstü soru. Hipotez ise bu daha çok bir öneri şekilde yapılıyor, bir proposition şekilde yazılıyor. E, Aynı zamanda bu bazı dergiler, yani bu Introduction ve Literature Review birbirine çok şey arasındaki e, sınırlar çok geçişken aslında. Bazen Introduction çok belirli olabilir, Literature Review çok ayrı bir şey olabilir. Bazı dergide şey istiyor, hep birlikte istiyorlar. Bunun da her zaman neredeyse her derste dediğim gibi hedeflediğiniz derginin yazım kurallarını incelemek lazım. Yani sizin hedefteki derginiz Introduction ve Literature Review ayrı mı istiyor, birlikte mi istiyor ve bu bağlamında araştırma soruları mı istiyor, hipotez istiyor mu ve nerede istiyor? Yani bu şablonu takip edeceksiniz. Tamam mı? O çok yönlendirici oluyor. Bakalım o zaman. Şimdi araştırma soruları şey yapmak lazım. Daha başlamadan önce soruları sıralamadan önce bir giriş cümle bulmamız lazım. Yani bir bir aim olan amaç cümlesi bir önceki geldiğini farz edersiniz daha önce demin baktığımız bir spesifik bir amaç belirledik. Ondan sonra bir geçiş cümle lazım. Specifically, the following issues will be addressed. Ondan sonra 1, 2, 3, 4 araştırma sorularımızı yazacağız orada. Ya da the specific questions which drive the research are. Değil mi? Orada şimdi question sıralayacağız. Bu giriş cümle. Yani giriş cümlecik aslında. This research seeks to address the following questions. This study aimed to address the following research questions. This study sought to answer the following specific research questions. Görüyorsunuz burada bir giriş cümlemizi yapacağız. Geçiş cümle. Bu cümlecik ne yapıyor? Amaç ifademizden araştırma sorularımızı bağlantı kuruyor. Bakalım o zaman. İlk şey bakacağız, hipotezle bakacağız. Yani alandan alana değişecek her zamanki gibi, dergiden dergiye değişecek. Ona göre bir düşünmek lazım. Yani bazı alanlar daha çok research question diyebiliyor. Ondan sonra bir bakıyoruz, hipotez istiyor. Şimdi hypotheses nasıl ifade edeceğiz burada? Şuradan bir örnek göstereyim. Daha önceki derslerde baktığımız bir makaleden. Şimdi burada bakıyoruz. Gördüğünüz gibi succinctly stated, succinctly, briefly demek. Okay, briefly stated or just briefly. The primary hypotheses we tested in our research are as follows. Bak gördüğünüz buradaki geçiş cümle. Değil mi? Şimdi hypothesis one. Bu da her zaman çok iyi oluyor. Research questionlarınız ya da hypotheses şey yapın. İki nokta üst üste ve ayrı. Yani metnin içinde yedirebilirsiniz. O da olabilir ama bazen gözü çarpsın diye net bir şekilde burada koyabiliyorsunuz. Burada hypothesis 1, hypothesis 2. Şimdi bu hipotezlerine bakarsanız ifadesinde çok paralellik var burada. Değil mi? Gördüğünüz bir genel bir bakacak olursanız burada bir soru değil, bir öneri yani proposition. Şimdi bakalım birinci cümleye bir bakalım. Burada bir ortaya koyan bildiğimiz bilgi. Burada bildiğimiz şeyler var burada.
control, value, and their interaction positively predict enjoyment. Tamam. In the interaction, value amplifies the positive relation between control and enjoyment. Yani bu iki proposition burada şey gösteriyor. Biz bunlar daha önce çalışmalardan biliyoruz. O zaman ne yaptık burada? Present simple tense oldu. Çünkü bu şu andaki bildiğimiz doğrudur. Yani şu andaki geçerli bildiğimiz doğru budur. Ondan sonra bir bakıyorsun burada will be. O zaman bir hipotez burada geliyor. Üçüncü cümle. Relations will be stronger for intrinsic and achievement value than utility value. Şimdi burada bir hipotez oluşturuyor. Yani bizim çalışmamızın sonunda bunu bekliyoruz. Tamam. Bu hypothesis 2 tamamen paralel bir şekilde gidiyor. Şimdi control, value and their interaction negatively predict boredom. Şimdi enjoyment var burada bir başka bir bağımlı değişken. Burada ikinci bağımlı değişken. Burada positively yani bu iki bağımsız değişkenler ve onların etkileşim positively. Bu ise negatively bu olan. Değil mi? Burada predict yine geniş zaman. In the interaction, control amplifies the relation between lack of value and boredom. Buradaki bunu bildiğimiz şeyler. Dolayısıyla relations will be stronger for intrinsic and achievement value than utility value. Orada bir hipotez burada. Tamam mı? Yani bu şekilde yapılabilir. Yani iki tane burada hipotez olurken o zaman çerçevesi bunu biliyoruz. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla bunlar tahmin edebiliyoruz. Bunlar olabileceği tahmin ediyoruz. It will be stronger. Bir hipotez. Will be çok kesin ifade ama biliyorsunuz hipotez sadece. Hipotez buradaki yumuşatıyor. Yani kesin olduğunu söylemiyoruz. Onun için çalışma yapıyoruz zaten. Burada research questions var bu şekilde yani hani soru olarak belirten şeyler. Şimdi in line with the current aim aynı şekilde burada bir şey var. Bu bir önceki cümle, bir önceki amaç ifadesi, amaç önerisiyle bağlantı kuruyor. Okay, in line with the current aim. O zaman yine de burada geçiş cümlemiz var, cümlecik. Two research questions have been formulated. Değil mi? Three questions have, research questions have been formulated. We have formulated two questions, whatever. Bir yazıyoruz, iki. Şimdi these are questions, bunlar soru. Ve gördüğünüz gibi soru işaretlerimiz var. Yani soru cümlesi kullanacağız. Burada geniş zaman kullanıyoruz. Do they predict? Do they play a role? Tamam mı? Yani will değil, just do they. Yani bu genel bir doğru mu? Değil mi? Bu proposition'ın doğruluğuna bir ona doğru çalışıyoruz. O zaman geniş zaman kullanıyoruz. Do, ondan sonra burada ne var? Significantly predict. Tamam, o zaman 1, 2, 3, 4 tane şey var. Bağımsız değişken. Bu bağımsız değişkenler do they predict? Bu bağımlı değişkenler mesela. Değil mi? So do they? Yes or no. Gördüğünüz gibi bu sorularda yes ya da no var. What, when, how, who değil. What, when, how, who daha çok şey nasıl diyelim yani qualitative çalışmalarda olabilir. Yine burada do these teacher-specific hopes burada bağımsız değişken aldı. Play significant mediating roles in these. Değil mi? Şimdi burada again geniş zaman kullandık. Tamam mı? Yani bir basic bir soru cümle ile. Tamam mı? Ondan sonra soru cümleyle birlikte olunca şeye gidilebilir. Metoda doğru gidebilir.
Dediğim gibi bu introduction ve review of literature, yani tezlerde çok belli, çok keskin oluyor ama makalelerde dergiden dergiye fark edecek ve siz mutlaka derginiz nasıl, yani seçtiğiniz dergi nasıl istiyorsa ona göre ayarlarsınız. Ama bu derginin format ne olursa olsun, bütün bu dil kalıpları, dil ile ilgili ayrıntılar, konuştuğumuz ayrıntılar hepsi geçerli zaten. Yani bu genel format ne olursa olsun, bu dil kalıpları ve neden olduğuna çok her zaman aynı. Tamam, o zaman bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste artık geri kalan olan abstract ve başlığı tekrar bir göz atacağız. Tamam, oldu. Görüşmek üzere.